Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte günlük kullanım için son derece harika bir çanta modeliyle geldim. Bir günde rahatlıkla yapabileceğiniz, dilerseniz içini bu şekilde astarlayıp buraya çıt çıt yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz bu çantadaki gibi fermuarla şekillendirebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bu çantaları örerken ne kadar ip, neler gerekiyor onları size anlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir hassas terazim var. Hemen açalım. Şu görselde görmüş olduğunuz kadar ip yeterli. 74 gram kadar göründü. Kullanmış olduğum iki tane çantanın ölçüleri, başlangıç ölçüleri aynı, ancak ipin biri ince, biri biraz daha kalın olduğu için ölçüleri farklı. Hemen size ölçüsünü veriyorum. Burası 19,5 genişliği, uzunluğu da 20 santim. Hemen diğer çantamın ölçüsünü veriyorum. Aynı sayılarla örüldü bunlar. 21 genişliği, uzunluğu da 21. Çanta yapımına hemen başlayalım. Tığım 3,5 milim 6 numara. Görmüş olduğunuz çantadan birazcık daha küçük başlayacağım ben. Siz sayıları dilerseniz artırabilirsiniz. Sayılarınız her zaman 3 ve 3'ün katı olacak. Şimdi buraya önce bir kilit oluşturuyorum. Nasıl oluşturuyorum? Şu şekilde elimle döndürdüm. Bakın içinden geçirdim. Bunu bu şekilde kapattım. Şimdi 31 tane zincir çekelim. Tığımızın içinden geçebileceği kadar, çok sıkı olmasın. Çok gevşek de olmasın. Şu şekilde 31 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Bu çanta birazcık daha küçük olacak. Dilerseniz siz sayıyı daha fazla yapabilirsiniz. Bakın zincirlerimiz bu şekilde olacak. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bunu da hatırlatmak isterim. Zincirimi çekeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çektiğim zincirin ölçüsünü vereyim. Bu birazcık toparlayacak örmeye başladığımız zaman. ...22 arkadaşlar. 22 uzunluğu. Şimdi geri dönüyoruz. Şu ipimi yere bırakalım. Geri dönüyoruz. Zincirimizi şu şekilde, şunu da şöyle koyayım kenara. Şimdi bakın, bu birinci zincirim, bu ikinci zincirim. Bunu ters çevirdim. Şuradaki çıkıntılı yere batırarak öreceğiz ki aşağı bu alt bölümlerde taban kısmının daha düzgün olabilmesi için bu şekilde 30 tane sık iğnemizi örelim. Elimizde de arada ördüğümüzü düzeltelim. Bakın, normalde biz bu şekilde öreriz. Ama bu modelde zincirimizi şöyle çeviriyoruz. Şu çıkıntılı olan bölüme sık iğnelerimizi yapıyoruz. Elimizde de düzeltmeyi unutmayalım. Bu şekilde 4 sıra 30 sık iğnemizi örelim. Sıra başına nasıl geçiyoruz? Sıra sonuna geldiğimde hemen onu da size göstermek istiyorum. Özellikle yeni örmeye başlayan arkadaşlarımız için. Bilen arkadaşlarım 4 sıra bu şekilde örsün lütfen. Ve bakın, şu kilitlediğim yer, şu da son 30. sık iğnem. Şu şekilde yaptım ve şöyle elimle hafif gerdirdim. Şimdi ölçüsünü verelim. Sayıda değişiklik var mı bakalım.
19 arkadaşlar. Bu mezura biraz farklı ama 19 santim. Şimdi sıra başına bir zincir çekiyorum, döndürdüm. Bakın hemen dibine batıyorum ve bu şekilde 4 sıra düz bir şekilde öreceğim. Normal sık iğnelerimi yapıyorum. Her sık iğnenin içerisine bir kez batarak bu şekilde örelim. Elimizle de arada hafif böyle esnetelim. 4 sıra 30 sık iğnemi tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 sırayı tamamladım. Hemen diğer mezuramla ölçüsünü tekrar vermek istiyorum. Evet, bakın 19 santim arkadaşlar. Ölçümüz 19 santim. Şimdi bu sıramızda etrafını bu şekilde döneceğiz. Bunun için en son örmüş olduğum sık iğnenin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Her sıraya birer tane daha sık iğne yapalım. Bu bir, bu iki ve üçüncü sıranın sık iğnesi ve geldim dördüncü sırama. Buraya da bir tane yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Dönüş alıyorum. Şimdi 30 tane daha öreceğim. Buraya geldiğimde çift. Gene 1, 2, 3 ve bu köşede çift yapacağız. Toplam sayım 3 ve 3'ün katlarına bölünecek şekilde olmalı. Yaptıktan sonra sık iğne sayımızı sayalım. Şimdi örmeye devam edelim. Bu tabanı istediğiniz bütün modellerde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Son derece de basit bir model. Taban yapamıyorum diyenler için bence son derece güzel bir taban. Bakın köşeye geldim. Birinciyi yaptım. Şimdi ikincisini batırdım. Bunu da burada böyle yürütüyorum. Birinci sıranın sık iğnesi, ikinci sıranın sık iğnesi, üçüncü sıranın sık iğnesi ve şu köşeye geldim. Burası biraz sık olmuş. Şöyle düzeltelim. Bir tane daha yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar düz bir şekilde tamamlayalım. Toplamda 69 tane sık iğnem oldu. Tek tek bu şekilde saydım. Ve ilk çift yaptığım yere kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra gördüğünüz gibi şu an 6 sıram tamamlanmış. Ütüledim. Arkalı önlü 3'er 5'er saniye ütüledim. 3 ve 3'ün katları olmak zorunda. Neden? Modellerimiz hep üçerli. Düzgün oturabilmesi için taban kısmına mutlaka 3 ve 3'ün katları şeklinde sayı olmak zorunda. Eğer sayınız eksik ya da fazla gelirse artırma sayılarınızı ona göre ayarlamaya çalışın lütfen. Şimdi toplamda 14 sıra olana kadar etrafını bu şekilde örelim. Başlangıç yerine hemen ben bir aparat yerleştiriyorum şu şekilde. Sıra başını kaçırmamak adına. Dilerseniz bu şekilde işaret ipi de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Artık artırma yok. Toplam 14 sıra olana kadar devam edelim. Taban kısmını dilerseniz daha fazla şurayı
14 değil, daha fazla da yapabilirsiniz. Tercihe kalmış bir şey ama bu şekilde benim için yeterli. Şimdi 14 sıramı tamamlayıp tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Yavaş yavaş dönecek. Bu şekilde olacak taban kısmımız. Taban bölümünü 69 sık iğneyi 14 sıra olacak şekilde tamamladım. Şimdi şu içerideki kalan ipimizi gizleyelim. İğne yardımıyla yapıyoruz bu işi. ...14 sıra ördük, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi modelimizi kuralım. Artık bu modelde bu işaret ipimine ihtiyacım olmayacak. Ancak şöyle, bu modelde modeller sağa doğru kaydığı için 2 tane daha sık iğne örüyorum. Bu şekilde ve işaret ipimi buradan kaldırıyorum. Şimdi ilk model için 2 tane ilmek kaydıracağım. Sık iğnenin içinden tığımı geçirdim ve bu şekilde kaydırdım. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde kaydırdım. Buraya geri döneceğiz. Yani ilk ilmek kaydırdığım yere geri döneceğiz. 2 zincir çekelim. Hemen dibine tığımızın üzerine ip alarak biraz da uzatalım. Yalancı trabzan yapıyoruz. Üçünü aynı anda çekelim. Sıradaki sık iğnemize de aynı şekilde tığımızın üzerine ip aldık. Birazcık uzatıyoruz ve tığın üzerindeki 3 tane ilmeğimizi aynı anda çekiyoruz. Tığımın üzerine ip aldım. İlk ilmek kaydırdığım yere geri dönüyorum ve bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum ve bir tane sık iğneyi atlayıp ikincisine aynı şekilde yalancı trabzanımı yapıyorum. Sıradakine ikincisini yapıyorum. Şimdi tığımın üzerine ip aldım. Boş bırakmış olduğum sık iğneye geri dönüyorum. Ve ipimi uzataraktan üçünü aynı anda çekiyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Ördükçe modeller kendini gösterecektir. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın şu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane sık iğnem kaldı. Bu sık iğne değil, bu birleştirme yaptığım bölüm. Aklınız karışmasın. Tığım üzerine ip aldım. Bir tane sık iğnemi atladım. İkincisine yalancı trabzanımı yaptım. Tığın üzerine ip aldım ve ikinci yalancı trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın üzerine ip alıp geri döndüm. Ve ipimi uzataraktan burayı kapattım. Şimdi bakın 1, 2, 3. Şu 2 zincir ördüğüm yerin tepesine bir tane ilmek kaydıracağım. Şu şekilde tığım içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve bu şekilde aynı yere bir daha batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikincisi ve bu şekilde sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimin içerisine bu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Sonra tekrar model oluşturacağız. Şuraya kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Her birinin tepesine birer tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk modelin hemen ilk sık iğnesine şu şekilde ilmek kaydırdım. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tığımın üzerine ip aldım. Ve zincir çektim yerin dibine. Biraz ipimi uzattım. Ve ilk yalancı trabzanımı yaptım. Tekrar yanındakine aynı işlemi yapıyorum. Ve yeni tığımın üzerine ip aldım. Ve şu ilk
ilmek kaydırdığım yere, şuraya. Bu şekilde modelimi oluşturuyorum. Bir tane atladım, ikincisine. Bu şekilde 23 tane model olacak. 23 çarpı 3, 69 tane sık iğne oluyor. Bu şekilde öreceğiz. Sayım 9 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Bir sıra model, bir sıra sık iğne şeklinde öreceğiz. Sonrasında yani 9 tane model yaptıktan sonra 3 sıra düz bir şekilde 69 tane sık iğnemizi örelim. Model başlangıç sırasını karıştırmamanız için tekrardan göstermek istiyorum. Bunun için son sık iğnemi ördüm. Bütün modeller birbirinin üzerine denk gelmeli. Buna dikkat edelim. Şimdi ilk sık iğnenin içine bir tane ilmek kaydıralım. Görmüş olduğunuz şu çapraz ipimiz ilk CC'nin içine, ilk ilmek kaydırdığımız yerin içine yapılacak. Şimdi ikinci ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. 2 tane zincir çekelim. Hemen aynı yere, aynı sık iğnenin içerisine bir tane yalancı trabzanımızı yapalım. Yanına ikincisini yaptık. Şimdi şu CC yaptığım yere çapraz olan trabzanımı yapacağım. Göstermiş olduğum bölüme, ona dikkat edelim. Tığımın üzerine ip aldım, geri döndüm. Göstermiş olduğum bölüme bu şekilde trabzanımı yaptım. İlk modelim oluştu. Arada görmüş olduğunuz bu yer bağlantı yeri. Sık iğne değil. 1, 2, 3 görmüş olduğunuz sık iğneler bunlar. Buna dikkat edelim. Model sayım 9 sıra olana kadar ördüm. Bu çanta için yeterli bir sayı. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde sık iğnelerimizi örelim. Sıra sonuna geldiğinizde ise ilmek kaydırarak bir sonraki sıraya o şekilde geçelim. Sonrasında ise askı bölümünü anlatayım. Çantamı tamamladım. Kapatma kısmını da göstereyim. Son sık iğnemi ördüm. Şimdi iğnemi buradan bu şekilde geçirdim. Arka kısımda görmüş olduğunuz şu ikili alandan iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde kapatma bölümü, kenar kısmı daha düzgün görünüyor. İpimi de içeriden yürütmeye devam edeceğim. Çantamızın askısını yapalım. Bunun için çantamıza dikmek için ipimizi biraz uzun bırakalım. Hemen bir tane kilit oluşturuyoruz. Burayı sıkalım iyicene. 3 tane zincir çekelim. Geri dönüyoruz. Birinci değil, ikinci zincirin içerisine bir tane sık iğne yapalım. Döndürdüm. Hemen arkadaki 2 tane ilmeği alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Döndürdüm. Arkadaki şu görmüş olduğunuz 2 tane ilmeği alarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar döndürdüm. Bakın köşede kalan şu 2 tane ilmeği çekerek buraya sık iğne yapıyoruz. Modelimiz hep bu şekilde olacak. Döndürdüm. Tekrar şu ikili alana sık iğnelerimi yapıyorum. Sıkı yapmayalım, gevşek örelim. Ördükçe model kendini gösterecektir. Toplamda 110-120 santim olana kadar
Bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra çantamızın kenarlarını belirleyip iğne yardımı ile içeriden askıyı yerleştirip dikelim. Bu şekilde dikmek isterseniz elinizle çantayı düzeltip önce köşeleri belirleyin. Bu işlemi yaparken kaydırma olmamasına lütfen dikkat edelim. Belirlediğim köşeye denk gelecek şekilde dikmek için de şu görmüş olduğunuz 3 sık iğneyi kullanacağım. Önce elimle çantanın askısını düzeltiyorum. Toplamda kaç gram ip kullandık ona da bakalım. Videonun başında 74 gram demiştik. Şu an 78 gram. Demek ki bu ölçüde bir çanta için 80-90 gram ip yeterli. Ölçüleri ise genişliğe 20 santim, uzunluğu ise 21 santim. Şimdi astar yapımına geçelim. Çantamıza astar yapmak için kumaşı ikiye katlayalım. Çantamızı üzerine koyup sağdan soldan ve üst kısımdan ikişer parmak genişliğinde boşluk bırakarak keselim. Sonrasında ise sağından ve solundan birer santim dikiş payı bırakarak dikelim. Taban bölümü için önce ölçüsünü alalım. 8 santim genişliği var. Astarın taban bölümü için yarısı kadar yani 4 santim köşelerde bizim için yeterli. Cetvelle ya da mezura ile ölçüp bir kalemle çizip bu alana dikelim. Astarımızı yerleştirmeden önce çantamızı ters düz yapalım. Çantamızı ters düz yapmıştık. Görmüş olduğunuz bölüm çantanın iç kısmı. Astarımızı da gördüğünüz gibi bir tarafını makine dikişiyle diktim. Taban kısmı bu şekilde 4'er santimden oluştu. Bu tarafı da elimle dikmiştim. Şimdi astarımızı da ters düz yapıyoruz. Çantamızı astarımızın içine yerleştirelim. Elimizle de köşeleri düzgünce oturtalım, düzeltelim. Dikiş bölümleri çantanın kenar kısımlarına denk gelsin. Sonrasında ise içeriye doğru kıvırıyoruz. 3 sıra sık iğne ördüğümüz yerin en alt bölümüne denk gelecek şekilde ölçüyü alıyorum. Almış olduğum bu ölçüyü kaybetmemek için önce toplu iğne ile işaretliyorum. Sonrasında ise bunu çıkartıp kenar bölümü düzgün olsun, dikerken kolaylık olsun diye ütü yapalım. Astarın ütü çizgisini oluşturdum. Şimdi çantamı bunun içerisine yerleştiriyorum. Elimle de düzeltiyorum. Dikiş bölümü kenarlara gelecek şekilde yerleştirdim. Ve kaymaması için kenarlarını toplu iğne ile sabitliyorum.
Dikiş yapmaya köşelerden başlayacağız. İğnemi bu şekilde geçirdim ve hemen denk gelen sık iğnenin arasından geçirerek her sık iğnenin genişliği kadar ölçü alaraktan iğnemi bu şekilde yerleştirerek dikiş işlemini tamamlıyorum. Çantamın astarını tamamladım. Şimdi çantamı elimle düzeltiyorum. Bu çantada ben çıt çıt kullanacağım. Bunun için çantamın orta hattını bulacağım. Çantamı ikiye kıvırdım. Orta kısmı belirledim. Şimdi çıt çıtımı buraya monte edeceğim. Sizler dilerseniz farklı aparatlar kullanabilirsiniz ya da fermuar tercih edebilirsiniz. Günlük kullanım için son derece uygun bir çanta. Cüzdan, gözlük, telefon içine sığabiliyor. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden öreceklere kolaylıklar diliyorum.